Bir arkadaşı attılar bana geçen. Nereden nereye geldi? Bak bu güzel okuyor. Bu çocuk. Fiber test. Devran. Hakikaten güzel. Şunu bir daha açayım. Bir dondu ekran biraz. Bir dinlesenize. Müthiş değil mi ya? Ben ilk defa duyuyorum. Fena iyi değil mi ya? Fiber test teklisi devran. Müthiş güzel bir okuma ve çok melodik bir okuma çocuklar. Yani bu okuyucu potansiyel olarak çok büyük bir okuma taşıyor. Yani çok evrilebilir. Size çok farklı yeteneklerini ileriki yıllarda gösterebilir. Hemen belli ediyor. Çok belli bir tonu sürekli tutması, ısrarlı tutması ve rahat kontrol etmesi sesle. Ey, ey. Bayıldım. Sen, yani, gel abi. Baksanıza. Baksanıza. Tamam girişini bir çözün. Şu 35'te gir. Baştan. Rapkolik şimdi beni taklit eder. La 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 fa 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 fa. Öyle mi? Karar. La zaten la minör üzerinde yapılmış parça. O da sürekli karar ses tutuyor. Patlattım engelleri hedefine verip önüne koyacağım o rapi göreceksin enderleri fenomen olayı bitene kadar hep inceden seveceğiz ezberleri zamanı gelince sonunu getirip piyasa sunacak insan senin yıkadım önünü. Güzel bir bariton renk, çok bariz, güzel, net, keskin bir renk. Baştan dene kapatır önü yavaştan gene tıkadım alanı bitecek kafanız işine bak hadi baş beret. Sebebin olurum huzuru getirecek bir yalanımız. Sebebin olurum. Sebebin olurum huzuru getirecek bir yalanımız. Wow. Evet, burada sürprizi bırakıyor bize. Bir bas bariton karaktere dönüşüyor bir anda. Müthiş. Dedim ya size, ben ilk defa şu an sizde dinliyorum. Sadece bir kısmını dinlettiler. Güzel. Farklı becerilerini sunacak demiştim. Daha içinde bile var. Çok güzel. Bu dünya. Bir de oktav gelseymiş. Ölüm yeri bu dünya. Tam şey. Yeri bu dünya. Yıllık kaderimin sonunda. Benzersiz. Var yapılmış ama o şeyle yapılmış yani bilgisayarla yapılmış. Aa geldi. Oh my god. İşte bu. İşte bu. Ölüm yerim bu dünya. Çok da güzel bir yer. Ya. Operacı mı ya? Hı? Bu bayağı teknikli bir ses ya. Ölüm yerin bu dünya. Fazla iyi tutuyor çünkü. Benzersiz. Çok temiz tutuyor. Üstteki sesi tutun. İki ses birden.
bir tane burada ses var. Hayda. Yangın yeri ortalık çocuklar. Şimdi üstte karan tutuyor ya. La gibi. Şimdi arkadaki ses değişiyor sonra. Abi burada müthiş müzisyen işi var. Bu okuyan kişi çok iyi bir şarkıcı. Çok iyi bir şarkıcı. Gerçekten çok iyi bir şarkıcı. Oo, müthiş bir ateş var burada. Burada bir ateş var ki fena yanıyor. Fena bir şarkıcı bu. Yani fena bir şarkıcı çocuklar. Fena bir şarkıcı. Kim olduğunu bilmiyorum. Fena bir şarkıcı. Bak. Bak. Özellikle şu ara bölümü. Şurası. Ha burası. Hatta şey altta akor yürütmüş. Bekle. Operasyon bölümüne eğitim almış hocam üniversitede. Abi yani bu ismi tabii. Doğuş Bilecikligil. Doğuş Bilecik. Yok yani bu normal bir rapçi değil dedim. Hayır şimdi analizin başında dedim ya ilginç şeyler size gösterebilir ama hepsini bir anda göstereceğini düşünmemiştim. Gerçekten yani şuradaki çünkü şu iş hani şu an günümüzdeki rap dünyasındaki çoğu %90'ın pek yapabileceği bir şey değil. Bunun için böyle ekstra bir beceriniz olması lazım. Hem sesinizle hem armoni bilginizle. Bunu fena koymuş orada. Bir kere çok iyi rap söylüyor. Fena da bir armoni var. Yangın yeri. Bu çocuk yakar ortalığı abi. Ben söyleyeyim. Şimdiden. Çünkü yetenek fışkırıyor. Şuraya bak. Şu akor dizaynı. Çok rahatım. Ne deniz elimiz ağır. Yapabiliyorsan yerimiz al. Yeni silah yeni neslin emiri yenimiz al. Teknik var. Bak abi sıkıntılara bak çok fena adam. Teknik var. Armoni var. Okuma var. Rap var. Var Allah var. Yani bütün kalemler cuk oturuyor. Anladınız mı yani sıkıntılı. Çok sıkıntılı. Müthiş heyecan verici. Çok heyecan verici. Bundan önce en bu kadar heyecanlandığım yani yeni girmişlerden bu piyasaya Aspova'ydı. Şimdi bu Fiber Test tabii başka bir seviyede getiriyor. Aspova'nın geniş rengi çok çekiciydi gerçekten. Yaptığı müziğin tarzı, okuma biçimi diyordum ya o dönem Tarkan'ın pop söyleyen rap söyleyen hali gibiydi. Bu renk bunu bir başka müzik becerisi de getirmiş içeri. Bir de agresif ha. Paso melodik görüyorsunuz değil mi? Çok da baksana hep armoni devamlı. Bunlar yapılmış işte. Bunlar şeyle değil, bilgisayarla değil. Kendi okumuş. Haiki'de de var böyle şeyler. Ara ara söylüyorum size yani. Yapıyorlar. Deniyorlar. Prodüksiyonlarında hep bunları kullanıyorlar ses becerileri olanlar. Yakışmış. Çok var. Çok güzel. Çok. Oo ya çok güzel. Çok.
Dilimin yolunda. Bitiyor. Evet. Eller çatlayana kadar. Müthiş bir adam girmiş bu pazara. Müthiş. Müthiş. Nereden nereye geldik ama. Felaket. Ayırmışım. Göndermişler çünkü hafta içi bana. Ben bir baktım. Ya dedim hafta sonu belki şöyle bir ayırayım. Değişik geldi çünkü yaptığı şey biraz. Ama hepsini dinlememiştim. Müthiş. Selamlar Doğuş. Nasılsın? İyi misin? Hocam siz nasılsınız? Çok iyiyim. Sağ olasın. Dün senin kaydını izledim. Hakikaten acayip güzeldi ya. Gerçekten çok çok güzeldi. Ben seni nasıl tanımıyorum Doğuş daha önceden ya. Çok şaşırdım yani. Ben hocam ben 2 sene önce konservatuardan mezun oldum Haliç Üniversitesi'nden. Öyle mi? Opera bölümünden evet ve Aa. ben açıkçası hani konservatuara girmeden 1 sene önce hani biz hani şan öğrencileri genellikle data arıyorduk internette. Evet. Hep ya YouTube'a yani şan dersleri, şan Tabii. egzersizleri falan yazıyorduk ve o dönem açıkçası hiçbir data yoktu. Doğru. Bir tane sarışın bir hanımefendinin birkaç egzersizi, warm-up egzersizi vardı. Hı-hı. Bir de siz kanalı yeni açmıştınız. Yani YouTube kanalı mı? bir iki video vardı diye hatırlıyorum. Doğru. Ve ben ilk orada tanıştım sizle. Ve konservatuar hayatım boyunca da takip ettim. Çünkü sentez müziğe çok aşığım. Yani Hı-hı. çok kumaşı birbirine tutmayan ama bir şekilde tutturulmuş müziklere çok aşığım. Mesela işte Zafer Yosef'in veya ne bileyim Halim Kasimov'un da aynı şekilde. Yani Türk müziği ile Batı müziğinin birleşimleri veya ne bileyim şarkıcı caz numaralar yaparken birden Türk sanat müziğine geçip birden oradan pop'a, oradan rap'e böyle geçişler yaptım. Ben kafayı yiyorum yani. Çok güzel. En sevdiğim müzik sentez müzik ve her şeyi dinliyorum. Hı-hı. Kendim açıkçası annemin klasik müzik koleksiyonuyla başladım ben. Hı-hı. Annem ve genellikle ailem Türk sanat müziğine yakın. Ben Batı müziğine yakınım. Hı-hı. Türk sanat müziğiyle ilgili açıkçası çok şey öğrenmek istedim ama Batı'ya gitti yönüm yani daha çok. Hı-hı. Rap'i 10 yıldır yapıyorum. 10 yıl az Ve- bir süre değil ya. Ciddi bir 25 süre olmuş evet. yani. Ha? Evet. Ergenliğime geldiğimde de New Age müziğe sardım. Yani film müzikleri, daha orkestral ama Hı-hı. daha sert savaş müziği gibi böyle belki. Hı-hı. Ve sonra konservatuara girdiğimde dedim ki yani hocam rap yapıyorum ben ama yani hem öğrenci arkadaşlarım hem de hocalarım dedi ki yani konservatuar okuyorsun, klasik müzik yani seçkin bir müzik okuyorsun. Nasıl olacak? Bu bilgilerle niye hala rap yapıyorsun? Hı. Rap ne alaka yani diye böyle çok sorular ki zaten biliyorsunuzdur hani konservatuarda operaya yönlendirmeye çalışıyorlardı. Doğru. Hocalara biz çok hani alternatif teknikleri hocam scream nasıl yapılır, brutal nasıl yapılır falan diye soramıyorduk. Çünkü Tabii. yani niye böyle bir şey istiyorsun? Yani operada bunlara gerek yok ki falan diyorlar. Doğru. Tabii ki. Ve en temiz haliyle, en disiplinli haliyle yapıyorduk müziği. Hı-hı. O disiplinli bir müzik olduğu için ama ben uçmak istiyordum yani. Hani baritonum ama koloratür notalar istiyorum, Hı-hı. profond notalar istiyorum, hepsini istiyorum yani. Süper. Ama dedim ondan sonra değiştirmedim. Yani konservatuar bilgilerini alıp rap'e devam ettim. Böyle bir şey için. Ya şimdi tabii Doğuş kaç yaşındasın şu anda? 25. 20 çok gençsin yani gerçekten. 10 senedir de raple uğraşıyorsun. 15 yaşında falan başlamışsın zaten yani. Daha Evet. gençlik yıllarında başladığın bir şey. Aslında dünyanın gelişiminde de yani dünyadaki müzik gelişiminde de bu karışımlar sonradan popüler olmaya başladı. Yani çok kullanılmıyordu. Evet vardı işte heavy metal grupları veya rock grupları böyle zaman zaman Limp Bizkit gibi veya işte Linkin Park gibi böyle raple rock'ı birleştiriyorlardı ama bu karışımlar bugün olduğu kadar artık doğal karşılanmıyordu. Ya o zaman onun bir tür ismi vardı. Yani rap ile rock karışıyorsa onun adı işte new metal. Yok bilmem ne metal. Evet. Şekillendiriyorlardı. Şimdi artık o şekiller anlamsızlaştı. Çünkü herkes her şeyi yapabiliyor. İşte sen hem rap yaparak hem çok iyi rap yaparak bir yandan da iyi şarkıcılık becerisini geliştirerek hani 3-4 tane dünyada da bunun örnekleri çıkınca bu işin kalıpları kırıldı. Şu an mesela konservatuvara girseydin belki işin daha kolay olabilirdi anlatmak bakımından. Ya çünkü daha önce karşılaşılmış bir şeydi galiba. Bilmiyorum ama bir şey soracağım. Şimdi orada bir ismin var. Fiber test mi? Doğru mu o yapıyorum? Fiber test. Fiber Ama test.
Evet, 10 yıldır kullanıyordum hocam. Onu 2 gün önce değiştirdim. Ya da dün 2 gün önce değiştirdim. Bize bir denk geldi ya, inanılmaz valla. Evet, Çünkü aynen. videom boyunca senden fiber test, fiber test, fiber test, sonra dediler ki hocam artık fiber test değil, kardiyak değil mi şu anki adın? Ya evet, ama dediğim gibi hocam, sonuç olarak bu siz söyleseniz de söylemeseniz de bir süre böyle gidecek yani. Hani Gidecek. Kolay değil. mütevazi bir kitleye sahibim zaten şu anda. Bunu bilen var, bilmeyen var. Önemli Hı değil hı. yani. Önemli Ama olan çok, müziğin kendisi yani. ya bir kere kayıt çok iyi. Senin performansların çok iyi. O vokal kayıtları harikulade. Hepsini sen mi dizayn ettin mesela? Merak ediyorum o vokalleri. E, Yani aslında klasik armonik numaralar. Yani Hı başlangıçta ototune veya başka uygulamalarla yapıldığı düşünülüyor ama aslında bir şey yok yani. Normal 3 hı. 5 yani. Hani ben yukarıda veya ne bileyim aşağıda e, vakit ölü bir nefesin hesabına kalamadan kilodur o kadar derken onu mesela aynısını yukarıda vakit ölü bir nefesin hesabına kalamadan kilodur o kadar ve karabasan insanlarda panik havası bırakıyor. Birini kolunu tutar apacı gelir o sıra yarıda kalır yapışır falan diye aşağıda back Süper. vokallerini yapıyordum onu. Dedim ya hani orkestral müziğe çok aşık olduğum için Hı hı. tek sesle yetmiyorum yani. Tek ses olma illa Müthiş. bir şeyler olacak yani. Rap dışında uğraştığın, yani böyle aranjörlük gibi farklı müzik kulvarları var mı? Hocam burası aynı zamanda bir home stüdyo. Hı hı. Yani kendi stüdyo. Kayıtlarımı da, Devran'ın kaydını da burada aldım. Kendi mix masteringini yapıyorum. Ses Ciddi mühendisliği misin? eğitimi aldım. Ses mühendisiydin. Abi sen ne Evet, yapıyorsun Doğuş? 25 yaşındasın. Kendini geliştirebileceğin maksimumlara kadar getirmeyi başarmışsın. Tebrik ederim seni. Hakikaten teşekkür müthiş bir ederim. iş yapmışsın. Bravo. Yani dedim ya sentez müzik çok acayip bir şey. Mesela aslında Şevket Akıncı'dan mezun olduktan sonra biraz caz eğitimi de aldım. Hı hı. Sonra açıkçası ud kursuna yazıldım ki komaları, makamlı müziği öğrenmek için. Hepsini istiyorum yani hepsi lazım Bravo, bana. bravo. Çünkü Çok çok güzel. farklı bir şey çıkarmak istiyorum ortaya ve biraz obsesyon var. Hiçbir işimi bırakmak istemiyorum. Mix mastering'i de başkası yapmasın. Onu da ben yapacağım. Hı hı. Hatta bir dönem annem güzel sanatlar mezunu. Hı hı. O grafik tasarım yapıyor. Ondan mesela grafik tasarım öğrenip kapak tasarımlarımı da kendim yapıyorum. Yani tabii Yani ki şu an vaktin olduğu hiç güne için zaman Doğuş yok ama belki. tabii. Yani tabii ama hani bu dediğin şeyler hep vakitle alakalı. Şimdi ona Evet, vaktin var, onu da yaparsın. Ama atıyorum işte sürekli bir konser, sürekli bir şey, yeni çalışmalar olmaya başladıkça artık bu sana mental yorgunluk getirmeye başlar. Yani aynen dersin öyle. ki yani herkes işini yapsın canım, ben de kendi işimi yapayım, ayrılırsın. Evet. Hedeflerin neler Doğuş? Yani hedeflerim tabii her sanatçı gibi yani globalde Hı hı. bir isim yapabilmek ama e, bunun için tabii Türkçe hakim olduğum kadar da İngilizce hakim olmam gerekiyor. Hani hem müziği yaparken çünkü hani rap başka bir şey. Hani Türkçe işin içinde edebiyat, ritim kalıpları, her hecenin bir ritim olduğu bunlar doğru ama İngilizce'de bambaşka ve Hı aynı etkinliği gösterebilir miyim bilmiyorum açıkçası. hı. Hı. Ne zaman Türkçe kadar, yani Türkçenin böyle %70'i kadar başarırsam İngilizceyi oraya da açılmak istiyorum ve herkes gibi yüksek hedefim yani. Hı hı. Rap alanında ama değil mi? Yani sen bir rap müzik yapmak istiyorsun. Böyle mi algılamalıyız? Ee, işte şöyle söyleyeyim bunu. Hı, evet, Mesela ben Spotify'ın başındaki adam olsam evet. Hayko Cepkin'i hangi kategoriye koyarım? Yani Yani metal diyeceğim ama makam var. makam da var. Yani Şimdi hani Türk sanat müziği desek brutal var. Hı Yani hı. Türk metal. ben de o yüzden bir yere koyamadım. Evet, 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 Yani doğru. rap yapıyorum ama hani orkestral rap, senfonik rap diyeyim hadi yani. Hı Hani ben bir isim hı. koyamadım açıkçası. Hı Ya ben hı. bunu yapacağım ama yapmak istediğim bu yani. Hı hı. Yeni çalışmaların var mı paylaşmak istediğin? Yani bu dönemlerde neler yapıyorsun? Planlarında Ee, var mı kısa dönemde en azından? Seni başka şarkılarda duyabileceğiz mi? Bilmiyorum ama. tabii ki hocam. Yani şu anda 8 şarkı hazırladım bu Hı süreç hı. içerisinde. Yani devrandan sonra bir 7 ay geçti. O boşlukta hiçbir şey yayınlamadım. Hı hı. Ee, Çok acayip şeyler deniyorum ve konsept üzerine ilerliyorum. Mesela hani devran, niye devran? Çünkü hani klibinde de izlediğiniz gibi kocaman bir boşlukta sadece ben. Yani o devasalığı anlatmaya çalışıyorum sürekli. Şimdi Cehalet Kalesi diye bir şarkı çıkaracağım. Sivrisinek diye bir şarkı var. Sivrisinek mesela vokal olarak çok acayip bir şarkı. Aa, merak ettim Normalde şimdi. normal bildiğimiz bir rap hızının belki çok daha fazlası. Hı hı. Yani bir hız terimini aslında bir hayvanla birleştirmek istedim. Bir böcekle çünkü sivrisinek e,
Yani bir hız nasıl anlatabilirim ki bilmiyorum. Ya bir konsept aslında. Yani Evet, evet. yeter ama bu kadarı beni bile baştan dersen bu hızlıdır ama yeter ama bu kadarı beni bile baştan yaparsan bu sivrisinektir artık. Bu çok hızlı, fazla Hmm. hızlı, küçücük bir şey yani. O hızda yaptığım bir müzik var ve içindeki vokaller de hani bir sivrisinek bir şarkıcı olsa nasıl olur diye düşünerek yaptım. Böyle hafif cartoon işler yani. Çok iyi. Merak ediyorum. Mesela şimdi bu hızlı rap okumak şudur budur. Yani bir şan tekniğiyle birleştiriyorsun hepsini. Bunun için özel bir çalışma yapıyor musun? Hızlı okumakla alakalı. Ya çünkü ikisinin birleşiminde mesela senin kelimelerin tane tane geliyor. Bu farklı bir şey mesela. Yutulmamış şeyler kullanıyorsun. Yani bu becerini birleştiriyorsun ama özel bir çalışman oluyor mu bunu geliştirmek için? Yani diksiyon bağımlısıyım. Açıkçası Hı. annemin ilk diksiyon belgelerini alıp hemen diksiyon çalışmaya başladım. Çünkü biz konservatuvarda da müzikli diksiyon, yabancı dilde diksiyon, normal diksiyon, bir sürü diksiyon eğitimi aldık. Ve Güzel. diyafram, yani sesi bir yastığa oturtmak, kuvvetli gelmesi, en kısık sesin dahi anlaşılır olması. Bunlar Hı. üzerine hep çalıştık. Ve ben bir yandan öğretmenlik de yapıyorum ve öğrencilerimin hepsine diksiyon vurgusu yapıyorum. Hı. Yani anlaşılmak ilk görev. Ondan sonra ses rengin belki karakterini anlatır ama anlaşılmak ilk görev. Dilini anlatmak. O yüzden diksiyon kasıyorum hocam. Yani olayın Konuşurken diksiyon. de sesinin durduğu yer, netliği, anlaşılırlığı çok güzel gerçekten ama çok kıymetli. Valla alışılagelmiş rap okuyucularından farklı bir yerin var. Daha ilk başlangıçtan itibaren. Bilmiyorum, benden daha fazla kişi tanıyorsundur bugüne kadar rap camiasında. Ben çünkü hep yaptığım işle tanıyorum insanları. Aa bu kimmiş, bu Evet. kimmiş diye. Kendine benzer, bilmiyorum örnek aldığın bugüne kadar birileri oldu mu hiç? Böyle esinlendiğin daha doğrusu. Yani hocam o konuya biraz şöyle bakıyorum. Birine esinlenmek güzel bir şey veya birini tebrik etmek, hayran olmak güzel bir Hı şey hı. ama idol almak bence özgün üretimin baş düşmanı. Yani o yüzden ben genellikle sözsüz müziklerden ilham alırım ki aklım karışmasın yani. Hani Güzel. orkestral müzik olur. Bunlardan ilham aldığınızda bu fikrin nereden çıktığını anlayamayabiliyor insanlar. Yani çünkü e, bir fanatik yok ortada. Kimin şarkısına benziyor noktasında Hı çözülemez hı. bir hal alıyor. O yüzden özgün olmak için açıkçası çok öyle birine esinlemedim. Ama hayran olduğum, kariyerine hayran olduğum çok insan var. Michael Jackson'dan başlar yani. Çok güzel. Şimdi o klip gerçekten harika bir klip. Kim çekti o klibi? Cenan Çelik, bir arkadaşım çekti Cenan Çelik diye. Müthiş. Kayseri'de çekildi o klip bu arada. Sultan Sazlığı falan mı? Neresi orası? Valla biz orayı konumlarda iğneledik, oraya gittik İstanbul'da. Orası Çöl Gölü diye bir yermiş Kayseri'de. Ee, Aa, Kayserililer bile bilmiyor ama orayı. Yani biz hayda. orada bulamadık bir türlü yani. Çok Çok güzel ama. ilginç. Yani mekan çok güzel ama çeken kişinin bakış açısı ve montajı gerçekten senin parçana bir tık da o katmış. Belki Evet. daha yüzeysel bir klibin olsa, stüdyo klibin olsa onu ifade edemeyebilirdin ama o hakikaten boşluk hissini mükemmel vermişsiniz. Tebrik ederim. Çok başarılı ya. Doğuş, yaptığın her şeyi izledikçe müthiş keyif aldım. İlk başladığımda dedim kimmiş bu? Ondan sonra ya bu çocuk evet şunları da yapabilecek. Bakın göreceksiniz ileride. Ben izledikçe görüyorum. Hayda daha şarkının ortasında gösterdi. Falan böyle tık 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 tık. Şahane bir kompozisyon yani. Tebrik ediyorum her şekilde. Yani hocam ben size teşekkür ederim. Çünkü benim hani 10 yılda teker teker anlatsam anlatabileceğim şeyleri bir videoda nasıl hallettiniz bilmiyorum yani. Görünen güzellikten kaynaklı. Eline emeğine sağlık Doğuş. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim hocam. Söylemek istediğin seni izleyenlere, belki fanlarına, belki ya fan olacak yeni kişilere. Çünkü bakıyorum kendine müzisyenden tut birçok kişi artık senin videolarını bulmaya başlamış, takip edilmeye başlamış. Bir mesajın var mı onlara? Ee, Açıkçası ben kendi rap dünyasındaki diğer sanatçı üretici arkadaşlarıma şunu söyleyebilirim. Aynı zamanda küçüklere de. Hı hı. Rap'te eğitim almak ayıp bir şey değil. Yani rap müzik tamam bir sokak müziği ama e, bununla hava atmak değil de eğitimini almak daha önemli. Yani bakın eğitimsizim ve nasıl rap yapıyorum falan değil de daha çok e, kendime işte inşa ediyorum kendimi yani. Bu önemli bir şey. Diksiyon çok önemli. Ses renkleri, karakterler, yani sesini azıcık bile geliştirmek isteyen insanlar şan hocalarından hiç çekinmeden eğitim almalı. Gerekirse çok cesursa çünkü aslında aylık geliri olmayan, çok sabit olmayan bir meslek. Hı hı. E, O riski alıp konservatuvarda okurlarsa bence çok güzel olur. Diyeceğim bu yani. Çok güzel, çok güzel, çok çok güzel.
Yani şimdi ben kaydı kapatacağım arkadaşlar. Biz sohbete devam edeceğiz ama son bir cümle söyleyeyim. Hep ben 4 yıldır, 4-5 yıldır yayıncılık yapıyorum ve bu özellikle 4. yılında da rap'in son dönemdeki hani pik yaptığı dönemin tamamına şahit oldum diyebilirim yani. Yavaş yavaş geldiği, yükseldiği ve piki vurduğu o dönem. Ve her defasında da işin daha fazla melodik, daha fazla aranjelerin iyi olduğu ve sürekli bu işin içine bu konservatuvar tipi eğitimlerin yani becerilerin girdiğini hep gözlemliyorduk ama sen de bu işin içine böyle buradan girerek tamam olayı bitirdin yani. Şu an o puzzle tamamlanmaya devam ediyor. Bu bence genelde rap müzik bizim ülkemizde eski dönemlerde belki şu an bile değil ama mantığı var yani. Pop müzik dominant müziktir. İşte rap müzik evet güzeldir ama eğlenceliktir. Öyle değil. Ben inanıyorum ki siz bu becerilerinizle yarın öbür gün Türkiye'ye daha önce gelmemiş birçok müzikal başarıyı siz getireceksiniz. Rap yapanlar getirecek. Yani birçok ödül getirecekler yarın öbür gün. Çünkü bu gidişat buna götürüyor gibi bir his var içimde. Bilmiyorum bu konuda ne düşünürsün ama. Yani rapçiler meraklı artık hani nota, armoni bunları çok öğrenmek istiyorlar ki zaten aslında her rapçi ister istemez kendi altyapısını biraz yapıyordur. FL Studio'yu açıp Değil mi? kendi beatini yapmayı orada notalarla tanışırlar zaten ve sonra bunu müziğe nasıl aktarırımı da zamanla işte dediğiniz gibi gelişti yani. Harikulade. Peki çok teşekkür ederim Doğuş. Sağ ol. Ben teşekkür ederim hocam. İzleyenlere bay bay. Ben biraz daha sohbet edeceğim şimdi seninle.